Bu videomuzda domates fidesi, biber fidesi gibi fidelerin yetiştiriciliği üzerine biraz bilgi vereceğiz. Gördüğünüz bu domates fideleri tohumdan 1,5 ay önce ekilmişti. Şimdi kendi küçük viyollerine konularak bu şekilde boy atmış oldu. Yaklaşık 1,5 aylık bir süreç içerisinde bu kadar gelişmiş oldular. Bunlar Ankara Ayaş cinsi ata tohumundan üretilmiş fideler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fidelerin boyları oldukça ideal düzeyde. Çünkü direkt güneş almayan 2 gün aşırı sulama olan bir yerde bulunuyorlar. Bu nedenle birazcık boyları uzun oldu. Önemli değil. Önemli olan bitkinin sağlıklı ve iyi gelişimi. Gördüğünüz gibi bazı fideler açık renkli, hızlı gelişen fideler özellikle. Şunu göstermek istiyorum. Bitkinin en altında bir taç yaprak var. İlk tohumdan çıktığı zaman bu taç yapraklar onu besliyor. Daha sonra fide büyüdükten sonra o taç yapraklar kuruyor, düşüyor. Asıl yapraklara geçiliyor. Topraktan alırken o taç yapraklara kadar, toprağa ekerken o taç yapraklara kadar ekebilirsiniz. Şu gösterdiğim alanda. Bakın mesela bunlar pembe cins domatesler. Biraz daha yavaş gelişiyor diğerlerine göre. Çok tadı da olmuyor ama biz yine de deneysel olarak ekiyoruz. Yine Ayaş'ın viyollere alınmamış şekli. Burada yetiştirdikten sonra her birini bitki viyoline alıyoruz. Şunun gibi bitki viyoline. Tabii kimisi viyol kullanıyor ama ben bazılarını plastik bardak tercih ediyorum. Hem köklerin hızlı gelişimi hem ekonomik olması, ekerken kolaylık sağlaması açısından bu plastik bardaklar tercih edilebilir. Gördüğünüz gibi 5 dal yaprak vermiş. Toprağını da humuslu toprak ve özellikle bahçeye ekeceğiniz topraktan almanızı tavsiye ederim. Yani önce torfa ekeyim sonra alayım bahçeye ekeyim şekilde olursa bitki bir süre stres yaşayabiliyor. Dolayısıyla bahçenizdeki toprağı kullanmanızda fayda var. Mesela kök oluşumlarına bakalım. Gördüğünüz gibi kökler gayet iyi gelişmiş. Taç yapraklar kurumaya gelmiş. Üstünde de 3 tane dal şeklinde yaprak oluşmuş. Bu ekime hazır demek. Yine bitkinin toprağına gördüğünüz gibi çok aşırı su vermiyoruz. Ben bazen üstten de sulama yapıyorum ama genelde alttan sulama yapmakta fayda var. Bitki bu boya ulaştığı zaman tabii alttan su vermek biraz güç oluyor. Bu nedenle bitkileri mümkün mertebe alttan sulamakta fayda var. Çünkü domates yaprağına çok su isteyen bir bitki değil. Fazlaca ekim yapıyorum. Bu benim ekeceğimden fazla ama yedekle çalışmak adına. Bu gördükleriniz de arkadaşlar turp cinsi. Fındık turpu cinsinden. Yani küçük, yaprağı daha çok tüketilen, meyvesi biraz daha minyatür olan bir turp cinsi. Tabii zevk meselesi, ben bunu çok sevdiğim için yoğun olarak bundan ektim yeşillik cinsi olarak. Marullar da var. Birazdan onları da göstereceğim. Bakın burada tacı çok net bir şekilde oluşmuş taç yapraklar. Onlar dökülecek, asıl yapraklara geçilecek. Bunlar pimpon cinsi. Yani çok aşırı büyük değil. Çeri cinsi gibi çok da küçük değil. Orta boy domatesler. Asıl size göstermek istediğim bunlar bizim kapya biberlerimiz. Kapya cinsi çok hızlı gelişiyor. Yaprakları iri iri. Kırmızı salçalık biber olarak da bildiğimiz kapya biberlerimiz. Bunları da toplu bir şekilde saksıda yetiştirdikten sonra bu gördüğünüz viyollere aldık. Bunlar marullarımız. Kıvırcık cinsi marul. Henüz daha yeni ekildi 10 günlük ama birazdan bunların daha büyük hallerini size göstereceğim. Ben mümkün mertebe 3-4 tane tohum atıyorum. Daha sonra viyollere ayırıyorum. Bunlar da çeri cinsi domateslerde. Bunlar da arkadaşlar kıl biber dediğimiz biraz daha gelişimi zayıf ama verimi yüksek olan bir cins. İlk defa deniyorum. Gördüğünüz gibi bunların da kök oluşumları henüz tamamlanmamış. Kökleri çıktığı zaman toprağa ekim zamanı gelmiş demektir. Ben gördüğünüz gibi üstten de sulama yapıyorum. Bu bitkiyi hem alttan hem üstten desteklemek anlamına geliyor ve hızlı bir gelişim oluyor.
Bu cinsler biraz daha diğer kapya cinsine göre yavaş. Bakın bu kapya cinsi, aradaki farkı görmeniz açısından daha gür yaprakları var. Gelişimleri daha hızlı, çimlenme ve topraktan çıkma süresi daha kısa. Bazılarını ikişerli ektim gördüğünüz gibi. İkişerli de ekilebilir, birbirinden destek alır. Ama bunları ekerken ayrı ekmekte fayda var. Ben ayrıca bir ekim videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi zararlı yabani otlar da dibinden çıkıyor. Onları mutlaka almamız gerek ki bitkinin öz suyunu, vitaminini emmesin diye. Kapya biber tabii her yerde bulunabilir cinsten ama yetiştirmesi biraz daha zor. Bunlar da yine aynı şekilde karışık olarak ektiğimiz kıl biberi ve kapya biberi şeklinde bu sene iki çeşit deneyeceğiz. Bunlar da az önce gösterdiğim marulların büyük hali. Bununla sürüyorum arkadaşlar. Bu basınçlı el pompası hem ilaçlamak için hem de bitkileri viyoldayken sulamak için ideal bir aparat. O sol tarafta gördüğünüz daha henüz büyümemiş olanlar reyhanlar. Şimdi suladıklarım biber cinsi demiştim. Marul iki cins ekmiştim ama bir cinsini çok istediğim şekilde çıkmadı. Kıvırcık olanlar daha benim için şu an tercih edilebilir. Bitkileri gördüğünüz gibi 2 günde 3 günde bir bol suyla suluyoruz. Bunlar tere deneme amacıyla ekmiştim. Gayet verimli büyüdüler. Yine aynı şekilde reyhanlar ve çeri cinsi domates. Onları ayrı tuttum. 3 ya da 4 fide olarak yetiştireceğim. Bu sene fazla ekmeyeceğim onlardan. Nasip olursa. Gördüğünüz gibi marulu çok fazla suluyorum. Çünkü aşırı derecede su istiyor ve su gider gitmez hemen sararmaya başlıyor. Mümkün mertebe nemli tutmamızda fayda var. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş dürülmeye başlamışlar. Bunlar 15 günlük marullarımız arkadaşlar. Çok hızlı gelişiyor. Bunlar da reyhanlarımız. Şöyle göstereyim. Kırmızı reyhan. Yanındaki de yeşil reyhan diye iki cins ektik. Tabii bunu bitkilerin arasına zararlılardan korumak için, böceklerden korumak için birer boşluk bırakarak ekeceğiz. Şimdilik arkadaşlar bunun yanında size bir de şurada gördüğünüz patlıcan. Bunları da yine tohumdan ekiyorum. Tohumdan yeni çıktı. Bunlar biraz daha geç büyüyorlar. Bu patlıcanlar da köy cinsi patlıcan. Yine deneysel olarak ekmiş olduk. Bunları da viyollere alacağız. Uygun yerlere ekeceğiz. Su ve gübreyi çok seven bir bitkidir patlıcan. Yetiştirmesi zor. Özellikle Ankara ikliminde ama verimi yüksek bir cins diyebiliriz. Bu sebze bitkilerini arkadaşlar ben daha çok kapalı yerde 1 ay, 1,5 ay kadar yetiştiriyorum. Daha sonra ekmem gereken açık hava bahçeme taşıyorum. Böylelikle zamandan tasarruf oluyor. Hem de soğuk almalardan, don olaylarından etkilenmemiş oluyor. Burada şimdiye kadar gösterdiğim kısım bitkinin gelişmiş hali. Tabii bunları ilk tohum ekerken ve olgunlaştıktan sonra tarlaya ekerkenki videolarını sizlerle paylaşacağım. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.